Seanslarımdan bir gözlemimi paylaşmak istiyorum. Gelen kişilerin yaklaşık bir yarısı, inanın yaklaşık bir yarısı kendilerinin sonbahar renk grubuna dahil olabileceklerini düşünerek geliyorlar. Ya yaptıkları araştırmalar ya da aplikasyonlar üzerinden yaptıkları denemelerle bu kanaate varıyorlar. Çoğunlukla da sonbahar grubunda çıkmıyorlar. Eğer siz de kendinizi sonbahar grubunda varsayıyorsanız ve bundan nispeten emin olup bir sonbahar renk paleti üstünden ilerliyorsanız yanlış bir şekilde kendinizi olduğunuzdan daha sarımtırak ve hasta gösterme olasılığınız olduğunu bilin. Onun haricinde de eğer daha keskin renklerle iyiyseniz sonbahar grubunun yarı doygun renklerinin gücünüzden birazcık eksilteceğini bilin istiyorum. Şimdi bu kendini sonbahar zannetme konusunun sebeplerine bir değinelim. Çoğunlukla aslında internet üstünde görüyorsunuzdur. Bu da çok eski bir yaklaşım. Saç renginiz şu ise, göz renginiz şu ise şu gruptasınızdır gibi genellemeler var. Bunu tekrar üstüne basarak söylüyorum. Neredeyse her renk grubunda, her renk saça ve her renk grubunda her göz rengine denk geliyorum. Dolayısıyla saç rengi veya göz rengi bulunduğunuz renk grubuna dair bir fikir vermez. Bunu kendimden çok emin olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. İnternette dolaşan bu saç renkleri, göz renklerine bakarak kendinizi sonbahar renk grubunda diye düşünüyorsanız yanılma olasılığınız var diyeceğim. İkinci konuya geliyorum. Ten renginiz de renk grubunuza dair bir fikir vermez. İnternette dolaşan bu bilgilerin bir kısmı da ten renginin yanı sıra ciltteki niteliklere de değiniyor. İşte bronz görünmeniz, çilli olmanız gibi. Fakat bunun da aslında renk grubunuza dair bir fikir vermediğini söylemem gerekiyor. Şöyle diyelim, bizler renk analizi yaparken farklı renk tonlarındaki kumaşların alt tonu sizi iyi gösterdiği takdirde sizin de aynı alt tona sahip olduğunuz üzerinden ilerliyoruz ve aplikasyonlarda, uygulamalarda fotoğrafınızı ya da görüntünüzü yüklediğiniz platformlarda cilt üst tonunuzdan bazı pikseller alınmak suretiyle eğer cildiniz benim gibi sarıya veya turuncuya bakar bir tarafta ise size otomatik olarak bir sıcak grup insanı olduğunuza dair yanlış bir yönlendirmede bulunuyor. Ve büyük ihtimalle de ya şansa %50 sıcaksınızdır ya da hiçbir sıcak alt tonunuz olmamasına rağmen cildinizin üst tonu sıcak olduğu için kendinizi sonbahar grubu mensubu zannediyor olabilirsiniz. Gelelim bir sonraki konuya. Bu benim çok sıklıkla gördüğüm bir şey. İlkbahar renk grubunun çok canlı ve çok net renklerde olduğunu düşünüyoruz. Böyle genel yaygın bir kanı var. Fakat şunu bilmemiz gerekiyor. Keskinlik dediğimiz ve belki solgunluk dediğimiz parametrede iki yarıdan bahsediyoruz. Ve o keskinlikten orta doygunluğa kadar olan yarıdaki kişiler bu orta doygunluktaki renkleri kullandıkları için bu en canlı renklere göre biraz daha belki solgun algılanabildiği için kendilerini sonbahar renk grubuna dahil ediyor olabilirler. Eğer siz de böyleyseniz ikisi arasındaki farkı biraz daha netleştirebilmeniz adına size yardımcı olayım. Orta doygunluktaki renkler ilkbahar grubunun ve sonbahar grubunun ortak kullanımında olmasına rağmen ilkbahar renk grubunda bu orta doygunluktaki renklerin biraz daha açık ve sonbahar grubundakilerin biraz daha koyu, dolayısıyla aynı hizada olmalarına rağmen biraz daha düşük doygunluklu algılanma olasılıkları var. Bir ihtimalde bu sebeple kendinizi bir ilkbahar renk grubu yerine sonbahar renk grubunda zannediyor olabilirsiniz. Bu kendini sonbahar zannetme konusunda aslına bakarsanız herkesin bir yanılma payı olmakla birlikte bu tufaya düşen çoğunluk aslına bakarsanız koyu kışlarda, yazlarda ve sıcak ilkbaharlarda daha sıklıkla görünüyor. Bir diğer konu gardırobumuzda toprak renklerinin çok yüksek miktarda olması. Bu da sonbahar renk grubunda olabileceğinizi size düşündürten bir konu olabilir. Şunu unutmayın lütfen, her renk grubunun kendi toprak tonları var. Buna değindiğim bir videoyu da yukarıya bırakıyorum. Toprak tonlarının da soğukları, sıcakları ve nispeten keskin ve nispeten doygunluğu düşük versiyonları var. Toprak renklerini seviyor ve giyiyor oluşunuz veya gardırobunuzun büyük kısmının toprak renklerinden oluşuyor olması
sizi sonbahar yapmıyor. Bir de sonbahar mevsiminde doğada gördüğümüz renkler çoğumuza çok cazip geliyor sıcaklıklarıyla. Sonbahar mevsimini sevdiğimiz için ve sonbahar doğasının görüntüsünü sevdiğimiz için o renk ailesini seviyor oluşumuz da bizi sonbahar yapmıyor diyeceğim. Benim bahsettiğim bu 5 gerekçeden dolayı kendinizi yanlışlıkla sonbaharı zannediyorduysanız yeni bir bakış açısıyla kendinizi değerlendirmenize vesile olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.